Abi bu iki kardeş Panter ve Destan aslan gibiler. Birbirlerine kenetledikleri zaman hani önlerine hiçbir varlık duramaz ya. Hiçbir canlının durma ihtimali bile yok. Koyun mesela atıyorum buradan tahtayı kırdı gitti. Yani köpek koyuna gidecek. Yani beni aramayacak. Hüseyin 3 tane yonca. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Eskişehir'deyiz. Birbirinden güzel çoban köpeklerini göreceksiniz bu videoda. Emirhan'la birlikteyiz. Emirhan selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin dostum? Çok şükür, sen nasılsın? Allah'a çok şükür. Yoğun bir tempoyla mücadeleye devam ediyoruz. Az önce bu iki tane güçlü aslan beni nefes nefese bıraktılar. Keza Emirhan da köpekleri tutmakta zorlandı. Değerli dostlar, yanımızda şu anda Panter ve Destan var. Bu ikili burada 1500 tane koyunun emniyetinden sorumlu. Doğru muyum? Senin malın, mülkün, servetin bu ikiliye emanet. Emirhan, izleyenler öncelikle Panter ve Destan'ı tanımadan önce seni bir tanısınlar. Burada neler yapıyorsun? Ben burada küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum abi. Bunların birçoğu anaç, birçoğu da kuzu. Toplamda 1500 taneler. Maşallah, bereketli tane olsun. Onların emniyetini sağlayanlar da bu iki aslan abi. Müthişler. Kardeşleri. Ben bayıldım. Renkleri de, tipleri de, her şeyleri de harika. Ben bu işletmenin sahibi olduğum yanı sıra çobanım burada abi. Çoban köpeklerine merakım var. Çoban köpeklerini yetiştiriyorum, üretiyorum. En iyilerini. Yani bizzat kendin de o zaman bu performanslarını arazide görebiliyorsun. Nedir Emirhan senin buradaki günlük olarak rutinin? Sabah geldim buraya. Çobanlarda mesai bildiğim kadarıyla oldukça erken başlıyor değil mi? Sabah kalkıyoruz abi. İlk önce kuzularımıza yemleme yapıyoruz. Sonra koyunlarımı çıkarıyorum. Otlatıp geliyorum 2-3 saat. Ondan sonra geliyorum buraya tekrardan. Köpeklerimi bağlıyorum. Çünkü kontrol edilmesi zor hayvanlar. Gördüğün gibi etrafta hobi bahçeleri var. Orada süs köpekleri falan, insanlar köpek beslediği için. Ya bunlar sıkıntı yaratıyor o insanlara. İnsanlardan ziyade hayvanlarına karşı sorun oluyor. Yani bulunduğum bölgede kendilerinden başka köpek olsun istemiyorlar herhalde. Abi, bir de eşli olmaları bu işte çok daha büyük sıkıntı yaratır. İki tane erkek köpek birbirine tutkun olduğu zaman karşılarında durabilecek hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani. Diğer köpeklere karşı o zaman hiç mi tevazuları yok? Hayır abi yani. Peki toplamda 16 tane köpeğinin olduğundan bahsettim. Evet, bunların hepsinin birbirinden kan bağı var mı? Nasıl anlaşıyorlar arada sorunlar hepsi çıkmadan? Kardeş çocuklar abi. Biz onları 2 bölme yapıyoruz. Bunlar 4 kardeşler abi. Bunların ikisi aynı batım. Arkadakiler de aynı batım. Bu dişi. Babaları da şurada. Yani Panter ve Destan'ın babası şu mu? Evet, babası o Birinci Bozo. köpek mi? Bir görebilir miyiz onu? Onun hikayesi nedir? Ne zamandan beri sende? 6-7 seneden beri bizde abi o köpek. O Bozo'yu bize Bursa'dan Ümit abim, değerli bir abim hediye etti. Ona da buradan selamlar olsun. Aleykümselam. Onlar da iki kardeşti abi. Yani onların kurtçuluğu olsun, koyunculuğu olsun. Hani bizim hoşumuza gitti. Bizim de yerli ve eski tip köpeklerimizden eşleşme yaparak yani bunları elde et, bu tür köpekleri. Enik, ne haber?
Ya, hayır 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 hayır. Şşş, dön önüne. Tamam, yok bir şey. Bu da çok sert vallahi. Hemen birine çökecek. Hayır. Ay, tamam sen enik git. Enik sakata geleceksin, sen git. Sonra seni çıkartacağız. İlla ben de görüneyim diyor kameraya. Arkadan böyle yapıyor. Gerçekten muazzamlar, aman o riske girmesin. Şimdi erkek köpekler mutlaka bölgede şey yapıyorlar. Hayır. Genç erkek ama bu da bayağı 50 ayaklı ve Aynen. büyük bir enik olacak. Güzel. Kafası falan çok hoşuma gitti. Maşallah var. Anneleri bir, babaları farklı. Babaları arıza bunların abi. Bunlar 7 aylıklar şu an. 3 kardeşler. 2 erkek bir dişi büyüyor onlar da. 7 aylıklar ama bütün testlerden geçmiş hayvanlar. Zaten şu anda ülkemizde davar köpekleri konusunda arazide çalışan köpeklerde genelde bu boyutlarda, bu cüsselerde çalışan köpekleri görmekte güçlük çekiyorum. Evet abi. 75 santim, en fazla 80 santim köpekleri görüyorum. Olmadığından dolayı değil, belki biz gidip görmüyoruzdur. Hani izleyenler diyebilir, gel bizde de var, gel gör diye. Özellikle Konya civarında büyük köpekler kullanılıyor. Ama mesela bunların hem kangal postunda olmaları, daha sonra dinamik yapılı ve atletik yapıda olmaları benim çok hoşuma gitti. Renkleri, tipleri, her şeyinden iki kardeş oldukça yakışıklılar. Keza babaları aynı şekilde çok yakışıklı bir köpek. Babaları şu an 10 yaşında abi. 10 yaşında Aynen. maşallah. Ona rağmen yani dinç ve atletik duruyor. Yani burada bir sülale imparatorluğu var, Evet. değil mi? Dede var, baba var, torunlar var, yeğenler, halalar, teyzeler, köpeklerin hepsi burada Hepsi bir birbirlerinden akraba abi. akrabalık ve Aileyiz. kan bağları var arkadaşlar. Çünkü başka kandan köpek geldiğinde bu ekip aralarına kabul etmiyormuş. Emirhan, öncelikle bereketli olsun. Bugün 1500 tane hayvana hem burada bir istihdam sağlıyorsun, Evet hem abi. de et üretimine katkıda bulunan bir işletmesin. Bundan dolayı seni tebrik ediyorum. 700-800 tane kuzu var arkadaşlar burada. Yine aynı şekilde 700-800 civarında da Anaç yetişkin koyun var. anaç koyun var. Bunların da tamamıyla emniyeti bu kadroya emanet. Sabah Emirhan buraya bizden önce gelmişti. Sabah saat 5-6 gibi koyunlar gitti geldi. Daha sonra burada kuzularını yemlemeye başladı. Kuzuların yemlemesi bittikten sonra biz de sohbete başladık. Şimdi koyunlar tekrardan araziye gidecek. Biz de koyunlarla beraber yavaş yavaş araziye geçelim dilersen. Geçelim abi. Hem köpeklerin de orada performanslarını biraz daha Evet. görmüş oluruz. Hem de izleyenlerin merak ettikleri soruları onlarla da ben sana sorayım. Sohbete Hemen devam başlayalım edelim. abi. Evet değerli dostlar, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Panter ve Destan'ın liderliğindeki bu efsane sürünün birazdan arazideki performanslarını göreceğiz. Ve Emirhan'ım, ne kadar süre olmuştu o kurt vakası olalı? O kurt vakası olalı 25 gün falan oldu abi yaklaşık. 25 gün önce başına gelen bir hikaye var. Onu anlatayım. Sürünün başında anlatalım. Sürünün başında. Çıkaralım mı anlatalım yavaş abi. yavaş koyunları? Çıkaralım abi. Hadi o zaman. Hadi bakalım. İşe gidiyoruz. Hadi. Mesai başladı. Çabuk. Yürü. Hadi gidiyoruz. Evet değerli dostlar, ekibi serbest bıraktık. Gençler gördüğünüz gibi hareketli, bir an önce davara ve koyuna gitmek istiyorlar. Dişiler yanımızda, 18 aylık yavrular burada. Dedeleri burada. Keza orada yetişen çok güzel bir yenik var köşede, bakın. Kuyruk tutuyor boz karabaş. Ekibin tamamı göreve gitmek için hazır. Arkada da bir tane kangal bir dişi var. Emirhan, bu kangal dişi nerelerden geldi sana? Bu senin ekibin köpeklerinden farklı Bu bir yapıda bir farklı köpek. abi, Evet. aynen. Ben bunu bir yerden satın aldım. Maşallah var yani. Koyun o için köpeğin yaratılmış ya o da. belli. Bizim köpeklerimiz Gözlerinden belli. Gelin bakalım. Panter, İstem, hadi. Hadi gel, gel. Hadi gidiyoruz. Gel. Hadi yürü. de. Nereden çıkacak koyun? Hadi bakalım. Ay maşallah. Arada sıkıştı adamım. Maşallah. Yani sayı fazla olunca koyunların çıkışından da belli oluyor. Aynen Emirhan, abi. bereketli olsunlar. Birazcık bize Merinos ırkı hakkında da bilgi verebilir misin? Yani benim gördüğüm kadarıyla hayvanların sağlık durumları ve kiloları oldukça iyi. Bu işte iyi bir noktadasın Aynen gibi abi. görünüyor. Özellikle ilgilenerek baktığımız hayvanlar. Ya Merinos hayvanı abi et konusunda çok bir numara bir hayvan ya. Kuzu Merinos konusunda olsun. verimli. Aynen, Alman karabaşı olsun. Yani iyi bakacağım diyorsan Merinos Alman karabaşı bakacaksın abi. Peki ortalama olarak ne kadar sürede kesim hazır hale geliyorlar? Genelde herkes 4 ay diyor. Bu doğru bir süre mi sence? 3,5-4 ay abi. 3,5-4 ayda hazır Aynen. geliyorlar. Bunları serbest bırakayım mı bu arada? Bırak abi. Erkek köpek yok değil mi piyasada, Yok, yok, sıkıntı yaşayacakları? Hadi in bakalım. Yok. Seni de salalım. Yani sıcaktan biraz hantal Evet. gibi gözüküyorlar ama abi. Yo onların arazideki performanslarını köpeği bilen adam zaten daha onun Aynen. yürüyüşünden anlar Emirhan. Emirhan, o hikayeden bahsediyordum bu arada. Nedir o hikaye? Bir izleyenlerimize anlatabilir misin? Abi biz kırda gece yayılımı yapıyoruz. Hani bahar ayında. İşte ben o gün gece kendi başıma gittim. Hiç kimse yoktu. Normalde bana yeğenim yardımcı oluyor. Aha. O sırada bir anda içim geçmiş yani. O sırada köpekler bir havlamaya başladılar. Köpekler gittiler. Davarı bırakıp mı gittiler? Kaç Davarı köpek bırakıp vardı? gittiler. Hepsi mi gitti? 2 erkek bağlıydı burada. Destan'da panter, Sharon, Baron,
Onlar hani bir ekip zaten. Onları götürdüm ben koyuna o gün. Hı hı. Ondan sonra yani ben gece geldim, köpekler yok hala. Sabah kalktım. Bir baktım bir tanesi arkadan geliyor işte böyle. Geldi, biraz üstünden kan falan var. Hı hı. Neyse biz tabii yine hani ben dedim köpek falan öldürmüşlerdi şey yapmadım. Sonra 2-3 gün falan geçti abi, ardından tekrardan oralara gittik. Bir baktım kurdu öldürmüşler. Arazide. Aynen arazide abi. Yani bu tarz bir arazide kurdu tutmaları gerçekten, bir de gece tutmaları neredeyse imkansıza yakın. Demek ki yani bir şekilde ya hızları Aynen. buna müsaade ediyor. Hani ekip olarak geldikleri için korkuları yok kurtların. Anladın mı? Hani kimisi Ama bence kaçmıyor. sürü olarak gelseler de sürünün içinden bir tane vermezdi diye tahmin ediyorum kurt sürüsü. Yani 4'e 4'te bilmiyorum. Ben her zaman kurtlara şans veriyorum. Tabii abi her zaman yani Değil mi? kurtlar. Yani 1-0 tek önde gelmiştir o başlıyorlar büyük yani. olasılıkla. Ya çok açtı tek abi ya gezen bir gözünü kurt. kararttı. İşte 3-4 gün sonra orada bulduk. Bir kurt arazide her zaman köpeğe karşı en az 10 kat üstün. Ama hoşuma gitti Emirhan. Burada Anadolu'nun farklılarında gezdiğimiz zaman özellikle de ben iş köpeklerini, yani çalışan köpekleri, adı üzerinde biz Türk çoban köpeklerinden ilgili videolar çekiyoruz kanalımıza ve çobanların bunlar kadim dostları. Kadim dostlarından beraber burada 1500 tane hayvanın sağlığına, malına, canına sahip çıkmaları için iyi köpek beslemen, Yani köpeğin karakterinin iyi olması çok önemli. abi. Ya abi Ben bir de lafını böldüm. İzleyenlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Bir köpeğin kurtla baş edebilmesi için bence ortalama olarak şu boyutlarda. Yani arkadan bakın ekip komple geliyor arkadaşlar. Ne derece görünüyor bilmiyorum ama hemen önde şu panter değil mi? Evet abi. En önde gelen panter. Orada solda güzel bir tane genç bir erkek var. Keza Hemen solda panterin önündeki genç annesi dişi. yanından geçiyor annesinin. Şu an şu şey panterin annesi bu açık renkli dişi mi? Hayır abi arkada. Ha, Tüylü olan var arkadaki ya. tüylü dişi ha? Aynen abi. Ha. Bak o da ilginç. Mesela Ya. tamamen genetiklerini babaya çekmişler ama Yani köpeklerin bak. Gövde yapıları vesaireleri baba. İşte Anadolu çoban köpeği tabiri böyle bir şey dostlar. Görüyorsunuz mesela köpeklerin baktıkları tek özellik sürü performansı adamların. Mesela şu dişinin soyunu sopunu say desem o tüylü dişinin büyük olasılıkla annesini babasını bilirsin ama bir kan hattına ait mi? Yok işte panterlerden, yok işte George'lardan, yok onlardan bunlardan gibi bir şey Diyemez. yok değil mi yani? Diyemez. Yani ama o tüylü dişinin ne kadar geçmişini biliyorsunuz siz de. Anne Biz babasını mı? Biliyoruz. Onun annesini de biliyoruz, babasını da biliyoruz abi. Yani beslemendeki mantık sadece sürü performansını. Senin için mesela bir dış görünüş kriteri var mı? Yok abi. Bizim için önce icraat. Dostum hoş geldin bu arada. Merhaba, Yalnız merhaba. 2 tane mikrofonumuz var. Şu tişörtünün arkasını bir dönsene. Sadece önler görür babayı. Ben o zaman ikinizin arasında kalayım ki şöyle sesle gelsin. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz? Teşekkürler abi, sen nasılsın, iyisin? Yanında küçük kalmayı hissettiğim için şu an kötüyüm yani. Kötü O hissediyorum. biraz botlardan kaynaklı abi. Emirhan'la da köpeklerin mesela sürü performanslarından bahsediyorduk önce. Bundan bahsetmeden önce izleyenler seni bir tanısın. Ben Mehmet Memilioğlu, Emirhan kardeşimle beraber köpek üretimi yapıyoruz. Koyunla hiçbir alakam yok, mal sahibi Emirhan. Ben bu hikayede sadece köpeklerin üretiminden işte Instagram sayfasında pazarlama, reklam o işlerle ilgileniyorum. Süper. O zaman hemen Instagram sayfanızı buraya ekleyebiliriz değil mi? İzniniz var mı? Kesinlikle abi. Ne demek Ben izin ne geçen demek? 2 tane Sayfasını yavru söyle. almıştım arkadaşlar. Bir tanesi koyu renkli bir erkek, bir tanesi de açık. Ona göre biraz daha açık renkli bir Evet şeydi. abi. Müthiş yavrulardı bana göre. Çok oldukça güzel, kendini gösteren, kuyruk tutan hayvanlardı. Çok da kaliteli üretimler yapıyorlar. Şu anda da bildiğim kadarıyla 2-3 tane dişinin altından Evet. yavruları var. Bazıları 12-13 günlük civarında, bazıları 1 hafta civarında. Gerçekten hem koyuna gidecek köpeğe ihtiyacınız varsa, yani kurtçul köpeğe, hem de köpeğim yakışıklı, gösterişli, heybetli olsun diyorsanız tereddütsüz bir şekilde temasa geçebileceğiniz kişilersiniz yani. Kesinlikle abi. Benim Ya için bizim o. hani sen de söyledin hani bizim bir ırk, bir iddiamız yok ama biz iş köpeğiz. Bizim malımız var, bizim malımızı koruması lazım. Bizim malımızı koruyacak. Tamam, görüntü elbette her şeyden önce insanlar görüntüye de önem veriyor. Ama O Emirhan köpeklerimiz burada aynı zamanda yakışıklı da tabii yani. Emirhan dedi ya, biz lafın değil icraatın hastasıyız biraz daha abi. Köpeklerin icraatı da yerinde olacak. Hem icraatı hem görüntüsü olarak bizim gözümüzü dolduruyor. Sen de geldin buraya, köpeklerimizi Eyvallah. beğendin. Beğenmesem alıp zaten Amerika'daki küçükbaş hayvan çiftliğine sizin köpeklerinizi göndermezdim. Orada da 700-800 tane koyunu olan bir işletme var arkadaşlar. Bu Coyote diye bahsettiğimiz, yani Amerika'daki çakallar bizim buranın kır kurtları gibi, biraz daha büyükler buradaki çakallardan. Sürekli olarak aktif saldırıya uğradığı için mesela benden köpek istedi. Yetişkin köpek nakliyesi maalesef çok yüksek rakamlar olduğu için, yani 2 tane yetişkin köpeğin gönderilmesi 10.000 dolar civarında bir nakliye maliyeti var. O yüzden bir çift yavru gönderdik. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyütecek. Önümüzdeki sene biz de yavaş yavaş Aynen abi. iyi İnşallah. haberlerini, görüntülerini almaya başlayacağız. Büyüklerini görürüz abi. Ben kafam çok rahat bir şekilde verdim o yavrulara açıkçası. Koyunlar gidiyor. Yavaş yavaş yetişelim onlara. Geçelim abi. Hadi bakalım. Abi zaten Peki Emirhan, bu iki erkek kardeşi birbirine tutkun yapmak nasıl bir şey? Bu doğal olarak yavruluktan kendiliğinden gelişen bir şey mi, yoksa çobana mı bağlı?
Çünkü Abi- sen bahsetmiştin bunlar iki erkek aslan gibi bir arada birbirlerini savunuyorlar diye. İş yetiştiricide bir de abi biraz da içinde olacak ya. Ya abi şimdi annesinin babasının soy hattını bilecek. Hani koyunda görecek, test edecek. Hani ben bu köpeği aldım, bunu eşleyeyim, bundan kurtçul doğar diye bir şey yok. Yani onu görecek bir babasını, annesini, kurtçul mu değil mi, koyuna gidecek mi? Mesela köpek benimle de koyuna gelir. Koyun mesela atıyorum buradan tahtayı kırdı gitti. Yani köpek koyuna gidecek. Yani beni Anladım. aramayacak. Senin olup olmamanın Hani hiçbir önemi insanla yok. biraz da bağlantısı olmayacak. Tamam beni sevecek ama insanla bağlantısı olmayacak abi. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Peki şu anda Destan ve Panter'in aynı yuva bir kız kardeşleri, bacısı var mı sende? Var abi. O da onlarla beraber gidiyor mu davara? Aynen gidiyor abi. Çok güzel. Çünkü iki erkek bir dişinin her zaman sürüde daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Birlikten güç doğar abi. Bu arada bulunduğumuz nokta da şehre en fazla 3-4 kilometre ya da 5-6 kilometre uzaklığında arkadaşlar. Öyle bir noktadayız ki tam şehirle dağın geçiş noktası. Hemen diğer tarafımızda ise kurtların aktif olarak geçiş yaptığını söylediği şu üst tepeler var. Hatta Emirhan bu yaşadığı hikayede hemen şu sırtın arasında Aynen abi. yaşıyorsun değil mi? Evet abi. İlginç bir şekilde ben de geçen Ankara'daydım. Ankara merkezi yine 14-15 kilometre mesafede 4-5 tane kurdun aktif olarak yuva yaptığı bir bölgeye gitmiştik. Aynı noktada adam sürüsünü yayıyor ama kurtlar bölgeyi terk etmiyorlar. Sonradan fark ettik ki maalesef orada yuvaları varmış. Hayvanlar bizden tedirgin oldukları için yuvalarını da taşımışlar. Yavrularını da oradan götürmüşler. Bir yandan da böyle bir videoyu çektiğim için üzüldüm. Ama doğal karşılaşma olarak insanların hep merak ettiği bir şey var işte. Çoban köpeğinden kurdun doğal karşılaşma videosunu nasıl çekersiniz? İşte herkes anlatıyor ama bunu videoya çeken yok. Çobanlarla da biz bunun istişaresini sürekli yapıyoruz arkadaşlar. Yani doğal karşılaşmayı o an yakalayıp çekmek zor. Çünkü bir iyi köpeğin olduğu yere kurt çok nadir uğruyor. Aynen. Kurdun uğradığı yerde çekimi yapıp yapamayacağının mümkünatı belli değil. Denk getiremiyoruz o yüzden bu tarz videolara. Abi şimdi biz İç Anadolu'da yaşıyoruz yani. Kurtların hani sürekli aktif olduğu yerde yaşıyoruz. Yani ben bu işi yapıyorsam köpeğime güveneceğim. Kesinlikle. Yani köpeğime güveneceğim. Çobanın en çok istediği şey koyunum güzel olsun, köpeğim güzel olsun. Yani bir tane kuzu için uğraşıyor abi yani insanlar. Bizim çobanlığımızda bir kuzuyu yetiştirmek için uğraşıyor. Evet. Yani dünya kadar hani çamuru görüyor, şeyi görüyor. Çok ciddi gelip- bir emek. Çobanlık çok Onu zor bir gelip meslek. Kurt aldıktan sonra bir anlamı yok ki. Ama insanlar da hani ya ben buradan 5 koyun satayım. Yani iyi köpek alayım veya iyi köpek besleyeyim demiyor. Yani hep ucuzundan kaçıyor. Bedava olsun. Aynen, tabii bedava mümkünse. olsun, iyi olsun. 2 lira Öyle olsun, bir dünya çok yok. güzel olsun. Değil mi? Çok- Maalesef o da olmuyor abi ya. Çok kurtçu olsun, çok yiğit köpek olsun ama hediye olsun. Evet, He? öyle bir dünya yok abi. Zaten sen 5 koyun satmıyorsun, 10 koyununu alıyor yani. Daha fazlasını ödüyorsun kötü köpek beslediğin zaman. Köpekler de arkadaşlar şöyle bölgeyi bir yavaşça taradılar bir 5-10 dakika. Ondan sonra da çıkıp geldiler. Zaten sabah saat 5'te çıktıkları Aynen için abi. sabah aslında bizim o davranışları çekmemiz gerekiyordu ama maalesef 5'te hem havanın hafif karanlık olması hem de bizim uykuyu seviyor olmamızdan kaynaklı olarak onu çekemedik. Sabah köpekler neler yapıyor Emirhan? Bize bir anlatabilir misin? Yani sabah sen koyunu açtın, araziye karşı tepeye doğru giderken neler yaşanıyor? Abi koyunun kapısını açtığım gibi köpekler bölgeyi taramaya başlıyor. Yani sürekli bölgede tarama halindeler. Bu çok önemli bir Aynen. özellik midir? Yani bir çoban köpeğinde yapılması gereken işlerden birisi midir? Sabah açtığında sürekli koyunun yanında Ya, olmaması mı gerekiyor? Köpek koyunun önünü açacak zaten abi. Yani koyun çıkarken köpek koyunun önünü açacak. Panterlerin kız kardeşi işte abi. Panterle Destan'ın kız kardeşi bu. Çok güzelmiş maşallah bu dişi de. Sen ne kadar güzelsin ya. Enik. İniğin el, ayak, kafa, kelle çok müthiş. Bu da çok güzel. Bu da Aynen. herhalde Destan'la yetiştiriyorsunuz. Panter'in- Gelen yavru Destan'la Panter'in anne bir evladı. Gel anne. Gel seni bir tanıyalım. Yani bakın ağız kafa yapısı köpeğin kangal. Yani kangal kanatına sahip bir tipi var, yüzü var ama postu uzun. Birazcık da sarımtırak. Ben değerli izleyenlerin de yorumlarını merak ediyorum. Mesela bu köpekte benim gördüğüm o kangal simasını Bütün yavrular onun. görenler var mı? Etrafındaki bütün yavrular Hepsi onun. ha. Hoş geldiniz. Ekip merhaba. Ne Şimdi haber? inanırlar mı abi bu dişiden böyle yavrular çıktığına? Evet yani şu iki köpek arkadaşlar bakın. Şu iki tane aslan şu dişiden çıkmış. Hatta onun şimdi yine yavruları var herhalde. Aynen, Baksana yine memeler yavruları var. aşağıda geziyor. İki yavruların farklı batım kardeşleri var. Yine aynı anne baba mı? Evet, Arızalı aynı. yani. Arızayla Çok onu güzel. çektik. Maşallah nazar değmesin ama gerçekten bu Destan ve Panter ikilisi oldukça yakışıklı, aynı zamanda oldukça da tehlikeli bir ikili olmuşlar. Gelip bu bölgede vakitleri olursa meraklarının canlı görmesini istediğim Aynen köpekler. Videoda ne derece çıkıyorlar bilmiyorum ama köpekler rahatlıkla 83-84 santim varlar arkadaşlar ve anatomi olarak muazzamlar. Yani oldukça güçlüler. Sırtları, her yanları harika.
Her şeyinden muazzam görünüyorlar. Abi bu iki kardeş Panter ve Destan aslan gibiler. Birbirlerine kenetledikleri zaman hani önlerinde hiçbir varlık duramaz ya. Hiçbir canlının durma ihtimali bile yok. Hani bizdeki şey şu abi, hani belki isteyerek belki istemeyerek. Şimdi Destan'la Panter'i gördünüz. Ondan sonra Sharon'la Boran geliyor. Yani nereden baksa aralarında bir buçuk senelik bir fark var. Yani her alttan yetişen bir üsttekini geçmeye başladı. Harika, zaten öyle olmalı. Hani eldeki malzemeyle daha da katlıyoruz. Bizim de hiçbir zaman hani yüzümüzü kara çıkarmadı hiçbiri. Hani her anlamıyla bizi tatmin ediyor. Mesela bu enikler 6,5-7 aylık bir enikler. Bu haliyle canavarın peşine koşuyorlar yani. Bunlar önden gider, arkadan bunlar ufak ufak pali gibi. Tam bir randımanlı gitmese de büyüklerini örnek alarak arkadan her zaman takip ediyorlar. Bakın arkadaşlar, burada en fazla karşımızda şu anda maksimum 8 aylık 9 aylık bir inek var. 9 ay civarında mı? Yaşına girdi mi? 7,5 galiba abi. 7,5 aylığa rağmen devasal dişleri var ama oldukça kafalı, 50 ayaklı, çok güzel bir inek. Yani bu boyutlardaki köpekleri sürü başında, davar başında görev yaparken görmek beni acayip mutlu ediyor. Tilki gibi, zağır gibi aşırı küçük köpekleri görmekten sıkılıyorum. Tamam, dev köpek olsun istemiyorum ama böyle de olmalı ya. Benim görüşüm yani şöyle de olmalı, anlatabiliyor muyum yani? 80 santim öldürmemeli abi bir erkek it bana göre yani. Ya abi ideal olacak. Yani öbürleri ne yapabilir kurdun karşısında 70 santim köpek? Hiçbir şey yapamaz bence. Ya çene çalmaktan başka ne yapabilir abi ya? Çok iyiler. Valla bence ben meraklısı bu ineği bir gelsin canlı görsün. Ağzını, yüzünü, kafayı, Dedim ya abi, kulağı, bunların kelleyi hani bir test- görsün canlı. Birol abi test olaylarında dedim ya sana. Hı hı. Hani görevden geçtiler yani. Nasıl bir test yaptın bu iniklere? Biz işte şuraya inek ölüsü attık. Ondan sonra hani böyle dedim ya sana karşı karşıya kurtla bir geldiler. Yani Ha, kurt geliyor buraya. tabii ya köpeklerin hepsini bağladık, Anladım. erkeklerin hepsini. Bağladın. Sonra bunlara etin nerede olduğunu gösterdik. Zaten bunlar etin başında yatıyorlardı o gece. Yani kurtla şöyle bir burun buruna geldiler. Yani sonrasında gördük yani. Yani vıyıklayıp geri dönmediler ha. Gelmediler Helal yani olsun. abi, Zaten gittiler. çarpışma oldu. Sharon da zaten buradan bir yara aldı abi. Yani devam eden bir iltihabı var. O dediğimiz şey reaksiyonda Sharon da vardı. Sharon orada bir çarpışma gerçekleştirmiş. Biz karanlıkta hani sürdükleri için göremedik. Geldiği zaman bir yarası vardı. İlerleyen zamanlarda burada sağ tarafta zaten buradan baktım görürsün bir iltihabı var abi Hala Hakan. sprey kullanıyoruz abi. Aynı şekilde dişide de vardı. O daha öncekinde yani. Ona biz herhangi bir test yapmadık yani. Tamam, bir doğal bir reaksiyon. Ne hayvan ölüsü koymuştuk ne bir şeydi, gitti. Bunun da 3 yerinden patladı. Sağdan başladı iltihap. Ortaya geçti. Şimdi sol tarafta. Bakalım orayı kurutacağız bu sefer, nereye atacak iltihabı? O kurt olayından sonra Toparlarlar. zaten köpeklerimizin barınak hastalığı oldu abi. Gidelim mi davarlara doğru yavaş Gidelim yavaş? abi. Hadi gelin bakalım aslanlar. Kennel Cough da köpeği bitirir, mahveder. Yani 2 hafta süren bir tedavi süreci var onun. Doğru yaparsan atlatıyor ama köpeğin enerjisini, iştahını alır, çalar, mahveder yani. Mahvediyor abi. Atlattılar mı bari çok şükür? Atlattılar. 8 günde falan geçirdik abi. Emirhan, şu senin time bir operasyon sesi versene bir. Vereyim Bir abi. çağıralım onları, bir toplayalım bir araya gelsinler. Herkes bir yerlere gezdi. Vah 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 vah. Hadi. Ha! Ha! Panter gel, bir sıkıntı yok, tamam. Şaka yaptık. Hay maşallah sana. Nazar değmesin. Herkesin aradığı köpek modeli ya. Tam olarak öyle yani. Şunun güzelliğe bakıyor. Aslan oğlum benim. Aslan mısınız lan size? Bu da onların kızı kardeşi abi anneden. Arıza'nın kızı. Arıza'nın kızı. Zaten Babalar benziyor. farklı değil mi? Babalar farklı. Yani bir baba değişmiş, bir Aynen. anne değişmiş arkadaşlar ama birbirine yakın kanatların hepsi burada duruyor. Gelin bakalım, gel ekip toplanın, hadi içtima var, gel. Hay maşallah size, nazar değmesin. Çok güzelsin lan sen. Çok güzelsin sen be. Peki erkeklerden en favori köpeğin hangisi? Panter şu anda? abi bizim. Şu an sürü lideri o mu? Aynen, sürün lideri o. Bu kim? Bu da onun bir alt kardeşi. Ama bak aralarında Alacağım ben de sana bir diyor, söyleyeyim. senden Bak bir şey var. Bir liderlik savaşı inceden var. Bana geçecek diyor ya. 18 aylık olarak neredeyse onun kadar. Yani 1,5 sene sonra, 1 sene sonra işler burada karışır. Aynen abi. Birol başlık dedi dersin. Ben Şu de var varım mı burada. Emirhan? Şunu merak ediyorum. Mesela doğada aslanlarda ya da sürü halinde yaşayan hayvanlarda bir lider var. Doğru muyum? Şu anda Evet. lider bu. Öyle ya da böyle doğanın kanunu gereği lider yaşlandığı zaman alttan gelen genç bundan liderliği alıyor. Çoban köpeklerinde Aynen de öyle bu abi. var mı abi? Var abi. Üzücü ama. Sen Mesela yıllarca babaları- liderlik yap. Sonra alttan yetişen bir genç gelsin senin façanı bozsun. Bunlar küçükken babalarına hani yatı veriyorlardı abi. Böyle yatıyorlardı. Hani saygıdan dolayı Kabul yapıyorlar ya, ediyorlar hani üstünlüğünü. kabul ediyorlardı babaların liderliğini. Sonra ikisi büyüdüler. Biz buradayız dediler. Yani babasından aldı. Ne yapıyor? Yani nasıl alıyor liderliği? Ya ilkten Bir kavga aksiyon ediyorlar. oluyor mu? Aynen, ilkten bir kavga ediyorlar abi. Kimin gücü kime yeterse abi. Aslında Gücü bu yeten. hikayenin belirleyicisi kızan oluyormuş, değil mi? Aynen. Kızan. Kızan da. Kızan çıkar ortaya mesela. Dişi kızana gelir. Ben artık erkek oldum yani. Kızan benim diye babasına baş kaldırır. Babasını ezerse der lider benim. Bahçede zaten baba köpek var. Ulan bu Onu kadın olayı ezdiler. nasıl bir olay be? Ya. Devletler devletler yıkılıyor. Ya. İşte kurtlukta Kaan'ın düşeni yemektir diye boşuna demiyorlar. Bizim boza düştü. Panter geldi. Belki Panter'i Sharon geçecek. Sharon alttan yetişen Ferman veya Derman.
Aslında Zaman genetik gösterecek anlamda her şeyi. üstün kanın yani üstün genetiğin, güçlü genetiğin bir sonraki kuşağa aktarılması adına bu önemli. Doğanın kanunu Aynen bu. abi. Doğada maalesef her zaman güçlüler hayatta kalır, zayıflar ölür. Ki bu bir sonraki neslin doğanın ona getirdiği zorluklara karşı daha fazla karşı koyabilmesi adına önemli bir doğal Bu da bizim- seleksiyon. Arıza da bu arada gerçek bir ruh hastası. Yani Arıza- telden bunlara birlikte uçuyor ama bence panter onu döver. Panter onu dövdü Dövdü zaten. zaten, Ama defalarca. onda şey var abi. Sopa yemeye Küçük alıştı. enişte gibi kalkıp bir daha Kalkıp ipini. kalkıp vuruyor. Ya cesur köpek ama. Hırsın ve öfkenin bir köpeğe bürünmüş hali arıza. Ya yapıyor 3 köpeğe burada. 4 köpeğe bırak abi. 4'üyle de boğuşur yani. En iyi de çok Ha. hoşuma gitti. En iyi de kendisi. Bunlar da öyle olacaklar ya. Yaşlarını bir geçsinler. Ya ufak ufak belli ediyorlar zaten hareketlerinden. Dedik yani bunun 2 erkek kardeşi vardı. Bundan 4 aylıkken ezdiler ikisini. Altlarını aldılar. Bayağı bir yara verdiler. Yani ince de olsa dişleri. Erkekler çekildi. Nebati bahçede yattığı yerden kalkmıyor. Koyuna gelmiyor. Biz de o yüzden ıskartaya çıkardık onları. Bahçede bakımına devam ediyoruz. Bu da Arzan'ın oğlu. Bunlar 3 Aynen. kardeşti abi. Belli zaten onun hemen kemik yapısı, ağız yapısı değişmiş diğer yavrunun. Biz o köpeği büyüttük işte abi bu dişiyle. Arzan'ın daha kalın kemiklisini, kuyruk modelini yani yüreğini falan Yakalamışsınız. ortaya çıkarttık. Yakaladık. Kesinlikle. Yani emeğine yüreğine sağlık. Oldukça güzel bir kadro var. Aslanlar zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar bizden birlikte burada şu anda yatardalar, istirahatteler. Peki koyun ne zaman dönecek yaylımdan? Koyun 7 gibi 8 gibi dönecek abi. Bugün yağışlı gösteriyor hava. O yüzden Erken kapatacaksın. Aynen erken kapatılacak. Benim şey de çok hoşuma gitti. O yavru olan boz bir tane dişi var. O da mesela tip olarak kangal. Şu Aynen. anda bir an senin elinde gördüğüm kadroyu söyleyeyim. 2 tane kangal çoban köpeğim var. Bana göre dış Evet görünüş olarak. Bunlardan birisi senin, benim çok hoşuma gidiyor bu dişi. Daha sonradan kadroma dahil ettim dediğin dişi. Evet. Bir de boz silik maskeli bendeki Asya'ya benzeyen ondan daha Aynen. kemikli ve daha kalıplı yavrulu olan bir dişi vardı. Bana göre bunlar dış görünüş olarak kangallar. Ha, bu köpeklerin içerisinde mutlaka kangal kanı ve genetiği vardır ama Anadolu çoban köpeği diye tabir ettiğimiz yani dış görünüş olarak arada olan köpekler için bence mükemmel örnekler ve renk olarak, post olarak yani köpeklerin bence hem tip olarak çok üst düzey hem de karakter olarak zaten sen 1500 tane koyunun bulunduğu bir sürüyü bu köpeklere güvenmesen Yani emanet edip başın rahat edemez yani Mantıklı. mümkün değil. İmkanı yok. Bak şurada görüyor musun dişi abi? Tam duvarın dibinde hizada. Duvarın dibinden çıkacak bak Ta şimdi. Aynen. karşıda ileride. Tabii Bak şu an o dişi çekebilirim. var ya abi. Patisi yara sürekli hareket halinde, avlanma halinde. Yani sürekli etrafta böyle. kangal yani dişi mi Ha, bahsettin? kangal dişi ben sana dedim ya abi. Evet. Süreye hiçbir zaman sokulmuyor abi yani öyle bir şey. Yani mesela biz geri döndük ya ileriye doğru gittik. En önde o var. Hadi biz hayvanı kapatıyoruz dedik. Biz görmeden kendini öne alıyor. Çiftliğe doğru ağla doğru giderken. Biz daha koyunu getirmeden o ağın kapısında beklemiş. Onlar da Peki iki tane. panterle destanla o dişinin arası nasıl? Süper. Bence bunları işte yırtıcıyı yıktıracak olan dişi o dişi. Yani o da onun O kardeşi işte çevirecek abi. zaten. Tamam İşte hadi o. onu da görelim. Bir süslüyü de görelim. Hadi ekip gelin bakalım. Gel, gel, hadi. Yo, yo, yo. Hadi. O maşallah size be. Şuna bitiyorum ya şu arazideki şu görüntüye. O kangal dişi nerede yok değil mi? O O koyun tanesinin da abi, onda. o koyun da. Bunun da sanırım yavrulardan mı çıktı bu da? O Mehmet'e. işte. Bir tane yavrusu sana gider işte. annesi. He, benim Destan yavruların babaanne annesi. Ne haber? Merhaba. Tanışabilir miyiz seninle? Dişi yavru acayip sert. Erkek yavruyu tutup sürekli boğmaya çalışıyordu. Erkek artık yeter lan yeter dedi. O dövüşçü karakter anneden mi geliyor yoksa babadan mı? abi. Baba mı sert? Eyvah eyvah eyvah. Bizim bir abimiz var orada da abi. Bizim köpekler o tarafa doğru hani abinin köpeklerine çok zarar verdiler. Bizim köpekler öyle yukarıya doğru gittim hemen yola çıkıyor. Bağırıyor bizim köpekler duruyor yani. Onu öğrenmişler artık. Yakalasın eyvah eyvah. İnşallah yakalamazlar onu. Allah Baksana. inşallah. Köpekmiş işte dedim. Abi bizim Aha tilkiyi Eyvah kaldırdılar eyvah bak eyvah abi. bak 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 Önlerine bak tilkiye bak bak. bak bak bak. bak bak. Bak. Bak süper. Aa, Oo nasıl gidiyor lan? sahneye bak. Tilki Bir de önlerinden tilkiyi çıkacak. tutarlarsa Tutmasalar bari yazık ya. Eyvah. alırız ya ağızlarından. Aa, Eyvah eyvah çıkacaklar. eyvah 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 eyvah. Hadi tilki kurtar kendini çabuk. Sahneye bir bakar mısın ya? İstesen de getiremezsin saniye. Çıktı mı çukurdan? Çıktı. Girdi inine girdi. Gidelim oraya. Girdi mi? Yok, Kurtardı mı kendini? Yo 60 o kendini. Tilki kurnaz Öyle ya. Gidiyor abi önde Ta gidiyor. nerede bak. Vallahi helal olsun. Tilki 8 tane köpeği kandırmayı başardı kanka. Kurnaz hayvan diye. Ya boşuna çok demiyorlar fena. abi. Bak kayboldu bak. Buhar oldu tilki. Eke köpekler mesela yabaniye gitti ya, yavrular arkasından kovaladı. Yolun yarısında geri döndü bak. Yavrular abi istersen çek arkada. Koyunlara tekrar döndü. Bakın. Onlar da 18 Eke aylıklar köpek- değil mi?
Yok onlar işte Arzan'ın yavruları. 7,5 Onlar aylık. Ha, 7,5 7,5 aylık aylıklar. olanlar. Onlar en ufakları şu an. En ufak büyüttüğümüz büyük. İşte ekeler gitti, kovaladı. Koyunun başında da yavrular kaldı. Hani bizim gitmemize gerek yok. Biz koyunda devam edelim. Bir şey olursa havlarlar. Oradan buraya intikal. Evet, bir tanesi de orada oturdu. Bakıyor, Aynen. o oturup bakan kim? Destan o abi. Destan diyor ki boşa gidiyorsunuz. Aynen. Aynen. Ekip geliyor geriye. Evet değerli dostlar, bugün Eskişehir Mutlu'daydık. Destan ve Panter, aynı zamanda da ailenin diğer fertlerinden birlikte tanıştık. Emirhan gibi, Mehmet gibi değerli iki dost tanımış olduk. Öncelikle bana böyle bir video yapma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. zaman abi, baş Arkadaşlar tacısın. sağ olun, baş tacısınız. Biz teşekkür ederiz abi. Bizim hani ufak bir kitlemiz vardı. Bize destek oldun. Belki bunun sayesinde demek? çok insan tanıyacak bizi. Biz ayrıca senin yani yaptığın bu iyilikten dolayı biz çok teşekkür ederiz. Bir, gerçekten çok güzel köpekleriniz var. Ayrıca yaptığınız işi layıkından yapıyorsun. Koyunlarının sağlık durumu oldukça iyi. Hakkıyla yapılan bir iş var. Güzel, yakışıklı köpekler var. Sizin gibi efendi nezih iki tane insan var. Neden gelmeyelim? Ben bu videoda da şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten sürü koruma köpeği konusunda tereddütsüz olarak başvurabileceğiniz iki tane değerli arkadaşımız var burada. Belki profesyonel olarak kendimizi ifade edebildiğimiz bir video değil. Çünkü herkes kameranın karşısında olmaya alışkın değil. Ya da ben profesyonel bir sunucu değilim. Amatör Ben gibi ruhlan abi. yaptığımız bir videonun daha sonuna geldik. Amacımız belli. Anadolu'muzdaki güzel milli değerlerimizi izleyenlerimize tanıtmak. İş köpeği olarak Türk çoban köpeklerinin arasında binlerce yıldan bu yana koyunları canı pahasına koruyan bu can dostlarımızı, sadık dostlarımızı, çobanların kadim dostlarını ülkemizin farklı şehirlerinde ve farklı noktalarında sizler için ekranlara getirmek ve tanıtmaktı. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.